I could use some motivation, but I know how I feel. Hepiniz hoş geldiniz. Villa TV Gayrimenkul şeker gibi çok güzel bayramlar diliyor. Hepimizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin de ellerinden öpüyorum. Bugün çok güzel bir yerdeyiz. Size tam bayram havasında, tam bayram şekeri gibi çok güzel bir villa getirdim. Buradan tam olarak plaja 400 metre yakınlığımız bulunuyor. Kuşadası'ndayız ve 500 metrekare arsa içerisinde 4 tarafı tamamen kendine ait 120 metrekare zemin kat oturumlu ve asansörlü bir villadayız. Çok güzel, çok ferah bir villadayız. 120 metrekare zemin kat oturumumuz var. Hadi bu güzel villayı birlikte tanıyalım. Aracınızla geldiğinizde tam benim gibi aracımı buraya park edebilirsiniz. Arkamda görmüş olduğunuz ahşap bir kapımız var. Yaya olarak gelirseniz de burada yaya kapımız da bulunuyor. Ben aracımı rahat olduğu için ortaladım. İsterseniz yan yana iki araçla sığdırabilirsiniz. Burada çok güzel bir atmosferimiz var. Ön tarafında çok güzel bir peyzajımız var. Muz ağaçları dikilmiş ağaç kenarına. Dört tarafımız tamamen çevrili, duvarlarla çevrili olması çok güzel bir avantaj. Karşı tarafında havuzumuz var ve hemen bu kısma baktığımız zaman da burada bir terasımız var. Bu kısma 60'a 120 seramik döşemişler. Burayı isterseniz kış bahçesine çevirebilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde açık da kullanabilirsiniz. Ya da eğer ki fazla aracınız varsa aracınızı buraya kadar da getirebilirsiniz. Yani herhalde buraya 6-7 tane belki araç sığar diye düşünüyorum. Hadi 4 olsun, yani 4 ki fazla sığar, 6 tane rahat sığar. Evimizle bahçe arasında da teras oluşturulmuş. Çok güzel çünkü bu kısımda yağmur olmaması, yani suyun burada bu bölgeli haşır neşir olmaması evinizi izolasyon konusunda koruyor. Bunlar gerçekten de çok önemli. Güzel düşünülmüş. Bu firmanın daha önceki yaptığı yerleri de ben tanıtmıştım. Buraya gerçekten çok ciddi anlamda özenmişler. Çok güzel bir villa çıkarmışlar. Ev zaten çok geniş, ferah bir ev. İçerisine girdiğimizde göreceksiniz. Fikirlerinizi ve yorumlarınızı da mutlaka yorumlarda belirtin. Düşüncelerinizi de en azından bizlere oradan ulaştırmış olursunuz. Evet, burada birden fazla seçeneğimiz var. Satılık olan villalarımızda 450 metrekare ile 550 metrekare arasında arsa paylarımız değişiyor. Burada ortalama 500 metrekare bir arsa payımız var örnek villamızda ve diğer villalarımız şu an inşaat aşamasında. Orada %50 peşin ödeyip geri kalanı inşaat tesliminde böyle Eylül-Ekim gibi ödeyebilirsiniz. Böyle bir imkanımız da var. Eğer ki sizin ödeme planınız farklıysa bana bildirin. Mülk sahibiyle de konuşabilirim. Bu konuda da yardımcı olabiliriz. Bu arada lansmana özel güzel bir indirimimiz var burada. Bu evin fiyatına da modernada.com ve villatv.com.tr üzerinden de ulaşabilirsiniz. Ön tarafında 32 metrekare büyüklüğünde taşmalı, savaklı bir havuz tercih edilmiş. Hemen karşı tarafında 2 tane şelale düşünülmüş. Merdiven kısmı da burada yer almış. Duş alabilmeniz için bir yer oluşturulmuş. Havuzumuzun motor dairesi ve denge deposu burada terasın alt kısmında yer almış. Karşımda mutfak var. Mutfaktan çıktığınız zaman bu kısımda terasta da oturabilirsiniz. Ve burada bazı özel ayrıntılar var. Yani benim çok hoşuma gitti. Mesela örnek veriyorum. Genelde bakın burada hemen şöyle yaklaştıralım kamerayı göstereyim size. Lamba var, pompa var, pompa var, lamba var. Bu şu demek oluyor. Bunlar normalde motor dairesinde oluyor. Yani havuzun motor dairesinde oluyor. Orada da su haşır neşir olduğu için bu cihazlarda elektrik var ve elektrik çarpılma ihtimaliniz olabilir. Bu cihazları buraya yukarıya almışlar. Dolayısıyla motor dairesine indiğiniz zaman daha yani inmeyeceksiniz zaten çünkü cihazları buradan kontrol edebiliyorsunuz. Mesela lambayı açmak istediğinizde buradaki butonu çevirdiğiniz zaman lambalar yanıyor. İsterseniz lambaları bu butonlar sayesinde kapatabiliyorsunuz. İnşaat firmaları genelde bunu hep motor dairelerinin içine bırakıyorlar. Yani aslında sistem çok basit. Oradan bir borulama sistemiyle buraya kabloyu getiriyorsunuz ve burada elektrik şartellerini buraya koyabiliyorsunuz. Yani dışarıda olması çok mantıklı. Yani bu özellikle teknik anlamda benim çok hoşuma gitti. Çünkü biliyorsunuz Manisa'da belediye başkanımız hayatını kaybetmişti. Allah rahmet eylesin diyorum. İnsan sağlığı gerçekten çok önemli. O yüzden bu konularda da diğer firmalarımız da duyarlı olursa, müteahhitlerimiz dikkat ederlerse daha çok sevinirim. Çünkü bu villaları insanlar için yapıyoruz. Bizler yaşamak için varız. O yüzden de bunlar da bizler için hem hayatımızı kolaylaştırıyor hem de sağlığımız için çok önemli. Terasımızın yerlerinde 60'a 120
mat seramikler tercih edilmiş. Zaten havuz başında mat seramik yapılması gerekiyor. Yani parlak seramik yapanlarda da denk geliyoruz açıkçası. Biraz komik oluyor. Çünkü havuzdan çıktığınız zaman ıslaksınız. Bastığınız zaman mat olursa sizi tutar. Yani dış mekanlarda, suyun olduğu yerlerde parlak seramik kullanılmaz. Parlak seramik daha çok mesela banyo duvarlarında, mutfak tezgah arası seramiklerinde kullanılır ya da ev zeminlerinde de tercih edilebiliyor. Bu kısımda bir şemsiyemiz var. Tabii ki burası örnek bir villa. Sizlerin görebilmesi için düzenlendi burası. Bu arada dış cephemizden bahsetmedik. Dışarıdan çok güzel ve şık görünüyor villamız. Ahşap renkleri tercih edilmiş. Beyaz renkler, traverten mermer kullanılmış ve antrasit renkleriyle beraber çok güzel bir kombinasyon yapılmış burada. Gerçekten de gözümüze hitap ediyor. Ben ilk geldiğimde wow falan dedim. Yani gerçekten güzel villa yapmışlar dedim. Siz de mutlaka fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Yan bahçemizden doğru evimizin içerisine doğru ilerleyeceğiz. Tabii komşularla aramızda duvarlar var. Duvarların üzerinde de şöyle görmüş olduğunuz gibi korkuluklarımız var. Bunlar da tabii ki yan komşuyla aramızdaki mahremiyeti de sağlıyor. Şurada bitkilerimiz var. Bunlar da büyüdüğü zaman tabii ki yan komşularımızı tamamen kapatacaktır. Dış cephemizde traverten mermer tercih edildiğini görebiliyoruz. Burada dış cephemizde de alüminyum ahşap renklerinde alüminyum kaplamamız bulunuyor. Klima yerimiz burada düşünülmüş, yani evimizin arka cephesine konumlandırılmış ve ayrıca evimizde yumuşatma sistemi tercih edilmiş. Su arıtma sistemi olarak yumuşatma sistemini de buraya kurmuşlar. Tabii burası örnek bir villa. Siz buraya geldiğiniz zaman burada birden fazla konumlarımız var. Konumlarını seçebilirsiniz. Şu an diğer evlerimizin hepsi kaba inşaatta. Siz buraya geldiğiniz zaman evin içerisini görün, kullanılan malzemeleri görün, inşaat kalitesini görün diye örnek villa çıkartıyorlar. Normalde projelerde lansman bir fiyat olur, o fiyatlardan başlar. Burada müteahhitimiz diyor ki bütün villalarımızın hepsi aynı fiyat. Hatta bu aralar gelirseniz güzel bir indirim bile kapabilirim sizler için. Evet, villamız 120 metrekare kullanım alanına sahip olduğunu söylemiştim zemin katımızda. Şu anda da tam giriş kapımızdayız. Bakın kapımız bile çok özel. Pivot kapımız var burada. Görmüş olduğunuz gibi büyük bir çelik kapımız var, pivot kapımız var. Hatta şöyle dışarıya çıkalım. Kapımızı da kapatalım. Bakın kapı şu anda kapandı. Şu an kapımız kapalı. Ve buraya geldiğiniz zaman şöyle parmak izinizi okuttuğunuzda bakın bu şekilde hoş geldiniz diye beni karşılıyor. Kapınızı da açabiliyorsunuz. Tabii parmağınızı tanımlatmanız gerekiyor. Tanımlatınca benim gibi siz de kapıyı açabiliyorsunuz. Pivot kapımıza zarar gelmemesi için üst kısmında da bir çıkıntı yapılmış. Yani güneşten ve yağmurdan etkilenmemesi için bence bu villalarda da olması gerekiyor. Zaten diğer videolarımda da söylüyorum. Villamız toplamda 3 kattan oluşuyor ve zemin katımız 120 metrekare. İçeriye doğru girdiğimizde yerlerde 1.80'e 1.20 büyüklüğünde, yani alışık olduğumuzun dışında büyük seramikler tercih edilmiş. Tabii bu seramikle çalışması da zordur. Ben de tadilat yaptıran birisi olarak, inşaatla ilgilenen birisi olarak yani bu büyük büyük seramikleri kaldırıp buraya koyup yani kesip parçalayıp yerleştirmek gerçekten de zor. Güzel bir seramiklerimiz var. Üzerinde de böyle gri tonları ve ince damarlarımız da bulunuyor. Bakın bu kısımda çok güzel bir kaplamamız var. Etrafında ahşap kaplama ve ortasında da mermer kaplamamız var. İçerisinde de ışıklarımız var. Tabii şu an ne kadar kameradan görünüyor bilmiyorum. Yani gözle bile şu anda az görünüyor. Hatta kapatıp böyle lambayı açarsanız daha net bir şekilde anlaşılıyor. Bakın şu anda ışık yok. Şu anda da ışığı açtık. Yani şuralarda bu mermerin arkasından ışık geçiriyor ve buraya özel bir mermer kaplaması yapılmış. Tabii sıradan bir mermer değil. Hem desenli hem de ışık geçiren bir mermer. Merdiven kısmına baktığımda ahşap renk tonlarımız, beyaz renk tonlarımız var. Gerçekten de burada gözümüzü dolduruyor. Üst kata çıkarken çok ferah olduğunu göreceksiniz. Şimdi bence salona geçelim. Çünkü harika bir salonumuz var. Normalde villa dediğiniz zaman böyle geniş, büyük, devasal bir salon istersiniz. Bakın buraya kadar geldim. Yani salon görüyorsunuz, çok büyük bir salonumuz var burada. Yani mutfakla birlikte tam ileride de bir mutfağımız var. Herhalde normal villaların zaten zemin katı bu kadar oluyor. Burada ya inanılmaz bir büyüklük var. Bilmiyorum şu an tam kaç metrekare burası. Ama zeminde komple burası 120 metrekareye oturuyor.
Toplamda da 3 katımız var. Yaklaşık 350 metrekare kullanım alanımız bulunuyor. Salonun büyüklüğünü anlattıktan sonra kullanılan materyallere gelmek istiyorum. Ön tarafında böyle dikmelerimiz var. Oval kesim olarak tercih edilmiş televizyon arkası ünitesinde. Burada mermer görünümlü ahşap kaplamalarımız var. Raflarımız var ve burada bir konsolumuz var. İsterseniz buradan bahçe kısmına çıkabiliyorsunuz. Hatta burada otururken böyle yemyeşil bahçenizde görebiliyorsunuz. Şöyle bir serinlemek isterseniz de bahçeye çıkıp çimlerin üzerinde de oturabilirsiniz. Ya da çok sıcaktan bunalırsanız mutfağın oradan hemen havuza geçip havuza da atlayabilirsiniz. Gerçekten de güzel bir atmosferimiz var. Merdivenle bu kısmı birbirinden ayırmak için böyle separatör gibi camlı kaplamalar tercih edilmiş burada. Tavanlara baktığım zaman da led lambalarımız bulunuyor. Ve koltuk takımı beyaz ve yeşil renklerde tercih edildiği için burada da ekstradan ciddi bir ferahlık yapmış. Zaten evimiz çok ferah. Açık renklerde kullanılması evi daha da zenginleştirdiğini düşünüyorum. Perdelerine kadar örnek villada takılmış. Gerçekten de güzel görünüyor. Burada ciddi anlamda bir boşluğumuz var. Yemek masasını da isterseniz buraya koyabilirsiniz. Beko marka bir dörtlü ocağımız var. Elektrikli olarak tercih edilmiş. Yine üst kısmımıza baktığımız zaman da burada aspiratörümüz yer alıyor. İsterseniz burada düğmeleri var. Hatta biraz önce şey yapmıştım yani hem burada düğmeleri var hem de aynı zamanda şu kısımda düğmeleri var. Biraz önce video çekerken demiştim ki ya ocağı yanlış mı taktılar acaba? Şimdi bakıyorum, düşünüyorum. Çünkü yani normalde şu kısımda olmanız gerekiyor. Yani bütün her şeyi buradan ve buradan kontrol etmeniz gerekiyor. Sonra dedim ki kesin dedim iki tarafında var dedim. Yani dedim bunu yanlışlık yapamazlar herhalde. Sonra döndüm baktım hem burada kontrol merkezimiz var hem de arka kısımda. Yani istediğiniz yerden kontrol edebiliyorsunuz. Siz de benim düştüğüm hataya düşmeyin diye söylüyorum. Ben biraz meraklıyımdır böyle şeylere. O yüzden hani bir şey dikkatimi çekti mi hani onu böyle detayına kadar araştırırım, bakarım. Güzel şık bir ada mutfağımız var. Yemeğinizi de salona karşı pişirebilirsiniz. Tezgahımız da burada görmüş olduğunuz gibi siyah renklerde ve damarlı olarak tercih edilmiş. Dolaplarımızı görüyorsunuz, böyle led lambalarımız var. Neon lambalar takılmış. Asansörlerimize bakıyorum, Bloom marka olduğunu görüyorum. Yani güzel kaliteli ürünler. Ve bu kısımda cam dolaplarımız var. İçerisinde led lambalarımız var. Tabii ki buranın akşam görüntüleri daha şık, daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ön tarafımızda bir evyemiz var. Ve evyenin alt kısmında ise bulaşık makinesi yeri düşünülmüş. Adamızın alt kısmında çekmecelerimiz var bu arada. Ve çift kapaklı buzdolabı yerimiz bu kısımda, yani XX large olarak düşünülmüş. Ya olması gereken de bu. Ben de bir ev yaptırdım şu anda ve XX large buzdolabı yeri bıraktım. Yazlık bir yer, yazın oluyor. Hani suyunuzu, karpuzunuzu, her şeyinizi koyuyorsunuz. İçeceklerinizi, yiyeceklerinize yer kalmıyor. O yüzden büyük buzdolabı yerleri bırakmak gerekiyor. Mutfağı biraz küçülttük ama benim diğer taraftaki tarlat yaptığım yerde gayet güzel, kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bu kısımda bir fırınımız ve mikrodalgamız yer almış. Burada dolaplarımız var. Yani normalde villalarda gerçekten de bu kadar büyük geniş dolaplarımız olmuyor. Yani hatta şu kısma ekstradan büyük yapılmış diyebilirim. Buradan da havuzu görüyorsunuz. Burada yemeğinizi yaparken, mutfakta iş yaparken havuzun da tam ön tarafındasınız. Çocuğunuz varsa siz burada yemeği pişirirken yüzen çocuğunuzu ve eşinizi buradan da rahatlıkla görebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Aynı zamanda yeşilliği de görüyoruz ve klimalarımızda tavan tipi Samsung olarak düşünülmüş. Zaten yerini size dışarıda göstermiştim. Bu evimiz tabii ki akıllı ev sistemiyle donatılmış. Ben kapıyı anlatmaktan buradaki akıllı ev sistemini sizlere anlatamamıştım. Burada da Innoam'un akıllı ev sistemi var. Merdivenleri görüyorsunuz. Hem çok geniş hem çok ferah bir merdiven. Üst kata hiç merak etmeyin, birazdan çıkaracağım size. Evet, buradaki kaplamalarımızdan devam ederken bu kısımda bir dresuarımız var, aynamız var ve portmantomuz bu bölümde yer almış. Hemen bakıyorum, bu kısımda ise bir asansörümüz var. Asansörü de isterseniz düğmesine basarak alt kata ya da üst kata çıkıp inebilirsiniz. Devam ettiğimizde zemin katımızda bir tuvalet ve bir duş yeri olduğunu görebiliyorum. İçerisine girdiğim zaman wow diyorum. Bu villa gerçekten güzel bir villa. Hatta bundan bir önceki tanıttığım villa da çok büyük, çok geniş bir villaydı. Burası da aynı şekilde. Bu aralar büyük villaları, duble villaları geziyoruz. Artık hep böyle evler yapasın çünkü gezerken bile içimiz açılıyor. Çok güzel, çok geniş bir duşakabin bırakılmış ve yağmurlama sistemi tavanda. O bataryalarımız da Hansgrohe olarak düşünülmüş. Güzel, güzel bir marka.
Evet, burada yine Hansgrohe düşünülen bataryamız var. Kapı arkasında bir aynamız var. Havlularınızı koyabileceğiniz dolabımız da bulunuyor. Yatak odamızın içerisine girdiğimiz zaman seramiklerimiz 60'a 120 olarak değişti. Yani koridorda ve salonda 1.80'lik seramik tercih edilmişti. 1.80'e 1.20 idi. Burada da 60'a 120 seramik tercih edilmiş. Hemen sağ tarafında bir giyinme dolabımız, karşımda bir yatak başlığı düşünülmüş. Çift kişilik yatağımız var ve burada uyurken bile havuz manzarasını yataktan bile görebiliyorsunuz. Klimamız yine tavan tipi olarak tercih edilmiş. Aynı zamanda bu evimizde bakın hemen şurada üst tarafında sensörümüz var. Alarm sensörümüz var bu evde. Gerçekten güzel donatılarla donatılan bir evdeyiz. Şimdi üst kata çıkalım, sonra bodrum kata ineriz. Orada vedamızı yaparız. Oldukça büyük geniş basamaklarımız var. Üst kata doğru çıkarken tabii ki de bu lüksü yaşamadan olmaz. Bakın burada çok güzel 2 tane büyük camımız var ve inanılmaz derecede ferah burası. Basamakların ahşap olması, aralarının beyaz olması burayı çok güzel ferahlatmış. Süpürgeliklerimiz de beyaz olarak tercih edilmiş ve bu kısımda duvarda dekoratif bir burada sıva yapılmış ve doğal taş gibi görünüyor. Güzel bir desen vermişler burada. Ön kısmımızda yine dışarıyı görebildiğimiz pencerelerimizin hemen önünde bu kısımda böyle herhalde botanik bahçe gibi yapabilirsiniz. Böyle yeşillikler gelecek olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle bir kanalımız var orada. Görmüş olduğunuz gibi yani burası tam olarak %100 tamamlanmadı. Bakın mesela böyle bir tablo gelmiş. Tablo şu an burada kenarda duruyor. Yani biz şu anda bayrama yetiştirmeye çalışıyoruz bunu. Biz bayramdan önce tabii buraya geldik. Şu anda başka bir video montajı yapılıyor. Aynı zamanda buranın çekimlerini yapıyoruz. Full time bu aralar ciddi anlamda bir yoğunluğumuz var. Sizlere de bu videoyu yetiştirmek için. O yüzden tam böyle bitmeden size burayı anlatmış oluyoruz. O yüzden bazı yerlerde böyle ufak tefek hatalar görürseniz hiç merak etmeyin. Bunlar düzeltilip ondan sonra teslim edilecek. Zaten burası örnek villa. Evet, şimdi en üst kata doğru çıktığımızda zemin katta gördüğümüz, salondaki gördüğümüz seramiklerin aynısını burada görebiliyoruz. Ve bakın bu kısımda böyle bir dinlenme yeriniz var. 3 tane yatak odamız var. Birisini bekliyorsunuz burada. Oturabilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz. Güzel bir atmosfer var. Hem buradan teras alanını, bahçe alanını görebiliyorsunuz. Hem de aynı zamanda bu merdivendeki yani çok ciddi bir genişlikte merdiven. Ya ben bu kadar büyük bir geniş merdiven görmedim diyebilirim size, ilk defa görüyorum. Master yatak odasına geldik diyebilirim. Aslında bu evin her odası master yatak odası. Çünkü bütün yatak odalarımızda yani bu kattaki bütün yatak odalarımızın hepsinde tuvalet banyoları bulunuyor. Şimdi büyük bir yatak odasındayız ve içeriye doğru girdiğimde çift kişilik bir yatak tercih edilmiş. Yatak başlığımızın arkasında kaplamalarımız mevcut. Burada ahşap kaplama tercih edilmiş ve InHome akıllı ev sistemine de bakın burada şuradan dokunarak isterseniz lambaları açıp kapatabiliyorsunuz. Ve odalarımızda şık avizelerimiz de tercih edilmiş. Televizyon ünitesi var. İsterseniz buraya bir ayna da koyup burayı değerlendirebilirsiniz. Balkonumuz var. Ön tarafımızda hemen şurada bir giyinme dolaplarımız var. Aynısı benim kendi evimde var. Aynı bu şekilde tavana kadar yaptırdım. Işığını kapattığınız zaman tamamen ayna gibi kendinizi görüyorsunuz. Işığını açtığınız zaman da siz içerisini net olarak görebiliyorsunuz. Evet, burada da bir tuvalet ve bir duş alanı olduğunu görebiliyorum. Bakın burada dikkatimi çeken diğer şeylerden birisi de bütün yer sifonlarının etrafı özel kesimlerle su kanalları yapılmış. Yani seramikler büyük olduğu için su burada birikmesin diye oluk oluşturulmuş. Oluktan direkt olarak yer sifonuna gidiyor. Oradan da tahliye oluyor. Bu da güzel bir detay. Evet, bu ayna da çok hoşuma gitti. Siyah çıtalı bir alüminyum kaplama. İçerisinde de aynamız mevcut. Şöyle siyah seramiklerin olduğu bir duşakabinimiz bulunuyor. Yağmurlama sistemi de tavanda düşünülmüş. Evet, güzel bir villa turluyoruz. Açıkçası ben anlatırken bile keyif alıyorum. Diğer bir yatak odasına doğru geçerken yine yatak odasının içerisinde 60'a 120 seramiklerin olduğunu görebiliyoruz. Buraya geldiğimiz zaman da yatak başlığımız yine aynı şekilde, giyinme dolabımız burada ve burada bir makyaj aynamızla birlikte tuvalet banyomuz da karşıda yer almış. Bu arada şuradaki avizeyi tanıtmadım. Rukiye Hanım bana kızıyor. Diyor ki ya o avizeyi neden tanıtmadın? Evet, tanıtamadım. Burada da güzel böyle tepsinin içerisinde led spotları var ve alt kısmında da güzel şık bir sarkıtları bulunuyor. Burada yine bir asansör yerimiz var. En alt kattan buraya kadar ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bu kısımda ise bakın çamaşır yıkama ve çamaşır kurutma makinesi yeri düşünülmüş. Yan tarafında da
böyle raflarımız bulunuyor. Bir yatak odamız daha var. İçerisine girdiğim zaman bir tuvalet banyomuz var. Hemen bu banyomuzun içerisini kısaca sizlere anlatayım. Girişte hemen karşında bir lavabomuz, yan tarafında bir duşakabinimiz. Bakın buradaki seramikler daha farklı. Yeşil tonları var ve üzerinde desenlerimiz var. Hem asma klozetimiz hem de gömme rezervuarımız Geberit marka olarak tercih edilmiş. Yatak odamızın içerisine geldiğimiz zaman da yine yatak başlığı yapılmış. Giyinme dolaplarımız, makyaj aynamız ve burada bir balkonumuz var. Hemen bu balkona çıkalım. Bakın buradan da havuz kısmını, bahçe kısmımızı görebiliyoruz. Ve ön tarafta, alt tarafta terasımız var. Terası da buradan net bir şekilde gördüğümü ifade etmek istiyorum. Evet, Bodrum katta da güzel bir alanımız var, alanlarımız var hatta. Orayı da sizlere göstermek istiyorum. Şimdi en alta iniyoruz. Geniş ve ferah merdivenlerimizden Bodrum katımıza doğru iniyoruz. Bodrum kat dediğime bakmayın, burada yatak odasında bir havalandırma penceremiz var, göstereceğim size. Bakın merdiven altında büyük bir depolama alanımız var. Böyle fazlalık eşyalarınızı orada barındırabilirsiniz. Devam ettiğimiz zaman burada çok büyük bir alanımız var. Burayı istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. İsterseniz burayı hobi odası bile yapabilirsiniz. Farklı amaçlarla da tercih edebilirsiniz. Burada bir saunamız var. Devam ettiğimiz zaman burada yine bir depomuz var. İsterseniz burayı buhar odası gibi farklı amaçla da tercih edebilirsiniz. Hemen şu kısımda da bakın burada da bir hamam var. Kurnası daha henüz gelmemiş şu an. Çini işlemeleri görüyorsunuz. Güzel yapılmış. Şu şekilde oturma yeri de böyle kırılmış. Yani tam böyle köşe olmadığı için şöyle bir kıvrık geliyor. Yani oval geliyor. Ondan dolayı böyle otururken de daha rahat edeceksiniz burada. Bence çok da güzel düşünülmüş. Dolabımız var. Yani örnek veriyorum, hamamdan çıktıktan sonra havlu ihtiyacınızı da bu dolaptan karşılayabilirsiniz. Artık buna kadar düşünülmüş. Asansör yerimiz var. Yani üst katlarda zaten sizlere göstermiştim. Asansörle buradan da yine en üst kata doğru çıkabiliyorsunuz. Yine bu katımızda bir tuvalet ve bir lavabo ihtiyacı için aynı üst kattaki gibi gömme rezervuarı geberit olan güzel bir tuvalet banyomuz da bulunuyor. Evet, son olarak da şu anda 5. yatak odamızdayız. En alt kattayız. Giyinme dolabımız var. Yatak başlığı karşımda tercih edilmiş. Burada makyaj aynamız aynı üst kattaki gibi. Penceremiz var. İsterseniz pencereyi açabiliyorsunuz. Ve burada yukarıda da bir cam var. Havalandırması var. Ve buradan da ışığı, gün ışığını evin içine alabiliyorsunuz. Ve bu güzel villaya sahip olmak için telefon numaramdan beni arayabilirsiniz. Ailenizle, sevdiklerinizle bu villada yaşamak için önce beni arıyorsunuz, parayı getiriyorsunuz, bu evi satın alıyoruz ve burada güzel bir barbekü yapıyoruz. Tabii bu evin fiyatına da villatv.com.tr ve modernada.com ilan sitelerim üzerinden ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz hemen abone olun. Fikirlerinizi mutlaka yorumlara yazın. Sizleri çok seviyorum. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.